Nissan Note'la birlikteyiz. Bu otomobil yerini aldığı modele göre çok daha modern olan tasarımıyla artık hem genç ailelerin hem de gençlerin ilgi alanına girmeyi başarıyor. Bir önceki neslinde tasarımı daha çok van gibi olan otomobil şu anda daha çok hatchback'e benziyor. Fakat bu yanlış anlaşılmasın, Note genlerinde olan fonksiyonelliğin hiçbirini kaybetmedi. Bunun için gelin öncelikle Note'un bagajına bir göz atalım. Bagaj oldukça geniş ve düz yükleme eşiği sayesinde büyük yükleri bile kolayca buraya koyabiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz çok kolay bir şekilde zemini bir alt kademeye alarak daha derin hale getirebiliyorsunuz. Ama en önemlisi arka koltukları öne kaydırdığınızda bagaj gerçekten uzun seyahatlerde eşyalarınızı alacak genişliğe sahip oluyor. Arka koltuktaki diz mesafesinin yetersiz olacağını söyleyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şu anda arka koltuklar en ön konumda. Yani aslında Note'un sunduğu diz mesafesi neredeyse bacak üstüne atacak genişliğe sahip. O yüzden burada yetişkinler çok rahat bir şekilde oturabilir. Baş mesafesi de oldukça iyi. Bir önemli detay daha var. O da 90 dereceye yakın açılan kapılar hem iniş binişlerde hem de çocuk koltuğuna çocuğunuzu yerleştirmek istediğinizde işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Note'un kabini hem görünüm hem de kalite anlamında yerini aldığı modelden çok daha iyi. Parlak siyah orta konsol, deri döşemeli direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar üst donanımda sahip olunabilecek aksesuarlar. Kullanışlılık konusuna gelirsek kabinde 2 tane su şişesi koyabileceğiniz alan, burada cüzdanınızı koyabileceğiniz ve gene geniş bir göz yer alıyor. Ayrıca 2 tane torpido gözü var ve burada ara öğünlerimi koyabileceğim yeterince alan mevcut. Son olarak da geri görüş kamerasına geleceğim. Bu otomobilde otomobilin çevresini gösterebilen, yani 360 derece görebileceğiniz kamera sistemi mevcut ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat bunun tek eksiği sadece sesli uyarısının olmaması. Nissan Note 1.2 benzinli ve 1.5 dizel olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle satılıyor. Benim kullanmış olduğum versiyon Renault raflarından alınmış olan 1.5 litrelik dizel motora sahip. 90 beygir güç ve 200 Nm tork üreten bu motor 5 ileri manuel şanzımanla sunuluyor ve hem şehir içindeki hem de otoyol kullanımındaki beklentileri iyi bir şekilde karşılıyor. Fakat sürüşte dikkat çeken bir nokta var. O da otoyolda yüksek hızlara çıktığınız zaman rüzgar seviyesi biraz kabine sızıyor. Bu rahatsızlık veriyor. Tatmin edici performans sunan motorun tutumluluğu bence performansından daha önde gidiyor. Çünkü bu otomobille 5-5,5 litre seviyesinde tüketim ortalamasını yakalamak hiç de zor değil. Özellikle bunu belirteyim, şehir içi kullanım ağırlıklı olmasına rağmen 5,5 seviyesinde rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Tabii bu değerleri yakalamanızda belli nedenler var. Bunlardan bir tanesi Note'da Eco modunun sunuluyor olması. Eco düğmesine basarak bu modu devreye aldığınızda otomobilin motorunun çekişi biraz daha azaltılıyor ve böylece daha tutumlu olması sağlanıyor. Ayrıca gene bu otomobilde standart olarak sunulan start ve stop sistemi dur kalk trafikte motoru kapatarak daha az tüketmenizi sağlıyor. Süspansiyonun ayarları biraz sert. Yani yerini aldığı modele göre hemen hemen biraz daha sert diyebiliriz. Ama bu düzgün asfaltta kullanırken otomobili herhangi bir problem yaşatmıyor. Hatta bir avantajı var. Bu da virajlarda daha iyi yol tutuş anlamına geliyor. Tek problem şehir içindeki engebeli zeminlerde veya kasislerden geçerken bu sertlik sizi biraz rahatsız ediyor. Direksiyon otomobilin önünde olup bitenler hakkında çok fazla bilgi vermiyor ama yumuşaklığıyla bu otomobilden beklediğiniz konforu size tam anlamıyla sunuyor. Kör nokta uyarı ve şerit takip sistemi gibi gelişmiş güvenlik donanımları da artık Note'da sunuluyor. Her ikisi de başarılı bir şekilde çalışıyor ve sürücüyü sesli olarak uyarıyor. Ama bu sisteme sahip olmak için Note'un en üst donanım seviyesi olan Platinum'u almanız gerekiyor ve Platinum'da tam tamına bu motor ve bu şanzıman seçeneğiyle 59.000 TL. Nissan Note sürüş özellikleri, yeni tasarımı ve fonksiyonelliği ile oldukça iyi ama pahalı bir seçenek. Note almayı düşünüyorsanız bence serinin en iyi versiyonu olan dizel motoru tercih edin. Otomobillerle ilgili izlenimlerimi kaçırmak istemiyorsanız logoyu tıklayarak kanalıma üye olun.